Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kıtır kıtır bir baklava yapalım. Yapımı oldukça basit, her katını tek tek açmak zorunda kalmıyorsunuz. Dilerseniz vakit çok uzatmadan yapımına başlayalım. İlk önce şerbetiyle başlamak istiyorum. Soğuk kullanacağım şerbetini. Üç buçuk su bardağı toz şeker kullanıyorum. 4 su bardağı su kullanıyorum. Şerbetimi ocağa alacağım. Kaynadıktan sonra orta ateşe alıp yaklaşık 20-25 dakika kadar pişireceğim. Çok sulu bırakmayın. Sonrasında baklavanız hamurlaşır, böyle su gibi bir şey olur. İndirmeye yakın da birkaç damla limon sıkacağım. Sıra geldi hamurumuzu yoğurmaya. Kabıma 3 su bardağı un ölçtüm ilk etapta. Daha sonra gerekli bir şey ekleyeceğim. Her zamanki gibi videonun sonunda ne kadar kullandığımı söyleyeceğim. 1 çay bardağı süt. Çay bardaklarım büyük çay bardakları. Şu şekilde. 1 çay bardağı yoğurt. 1 çay bardağı sıvı yağ. 2 adet yumurta. 1 yemek kaşığı sirke, üzüm veya elma olabilir. Yarım çay kaşığı tuz. 1 adet kabartma tozu. Gerekirse diye unumu da hazırladım. Yumuşak bir hamur yapacağım. Ele yapışmayan. Sert bir hamur yaparsanız açması zor olur. Hamurumu yoğurdum. Şöyle ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur. Şöyle uzunlamasına yaydım. 4 eşit parçaya böleceğim. 4 katlı yapacağım baklavamı. O yüzden de 4 eşit parçaya böleceğim. Şöyle mümkün olduğunca hepsini eşitliyorum. Yine şöyle uzunlamasına yapıyorum ki rahat bölünsün. Her bir bezeyi 8 eşit parçaya böleceğim. Şöyle yuvarlıyorum. Şöyle tepsime biraz nişasta serpiyorum yapışmaması için. Yuvarlarken nişasta serpmiyorum. Eğer nişasta serperseniz yuvarlayamazsınız. Onun yerine eğer yapışıyorsa biraz un ilave edebilirsiniz. Tüm bezelerimi ayırdım. Şu şekilde 4 sıra. Bu da 4 kat demek oluyor. Önce buzdolabı poşetiyle, sonrasında mutfak havlusuyla örttüm. Yaklaşık bir yarım saat 40 dakika bekleyecek. Hamurlar biraz kendini salsın, daha rahat açılsın diye. Bezelerim yarım saattir dinleniyor. Burada bolca da nişastam var. Mısır nişastası kullanıyorum. Buğday da olabilir. Şöyle merdane yardımıyla pasta tabağı büyüklüğünde açacağım tek tek. Açtığım bezelerin üzerine de nişasta serpiyorum böyle aralarına. Şöyle elimle dağıtıyorum.
pasta tabağı büyüklüğünde açtım. En üstte nişasta serpmiyorum. Benim tepsim yuvarlak. İsterseniz kare tepsiye göre de açabilirsiniz. Tepsimin boyutunu da açacağım. Şöyle döndürüp açıyorum. Merdaneniz hamura yapışmıyorsa, yufkaya yapışmıyorsa daha fazla nişasta eklemeyin. Mümkün olduğunca böyle açın. Daha fazla nişasta eklerseniz üzeri yırtık yırtık olur. Şu şekilde tepsimi ölçüyorum. Eğer fazlalıkları varsa şöyle kesebiliriz. Şöyle elimle düzelttim. Kenarlarından çıkan parçaları da yine üzerine seriyorum. 2 kat alta, 2 kat üste yapacağım ben. Araya ceviz koyacağım. İkinci katımı da açıyorum. Yaklaşık 150 gram kadar cevizim vardı. Yarım su bardağı da fındık koydum. Seviyorum ben karıştırmayı. 8-16 kat yufkam oldu. Ben cevizi sadece ortada seviyorum. Her katına koymaya kalkarsam böyle ince bir tabaka halinde oluyor. Ben sevmiyorum onu. Bu şekilde daha güzel görünüyor. Şöyle elimle düzeltiyorum. Diğer katları da aynı şekilde açıyorum. 8 adet bezem vardı. Her bir bezeyi tabak büyüklüğünde açıyorum, pasta tabağı büyüklüğünde. Aralarına nişasta serpiyorum. En üst kata serpmiyorum. Ben merdane ile açmayı daha çok seviyorum. Hamurda yumuşak olmuş, oklavaya hiç ihtiyaç duymadım. Sizin nasıl kolayınıza geliyorsa öyle açabilirsiniz. Merdanenin ağırlığı bana böyle açarken kolaylık sağlıyormuş gibi geliyor.
Son yufkadan çıkanları alta koydum. Üste koymadım bu sefer. Çünkü son katımız bu. 4. katımız. Şöyle çok bastırmıyorum, ezmiyorum. Şöyle hafif düzeltiyorum kenarlarını. Baklavamızı yapmıştık. Sıra geldi kesimine. Şöyle ortadan ikiye bölüyorum. Sonuna kadar gitmedim. Buradan kesmemin nedeni çok zedelemek istemiyorum hamuru, o yüzden. Şöyle bir tane daha ortadan ikiye bölüyorum. Artı şeklini verdim. Şu şekilde artı yaptım. Şöyle 2 parmak kalınlığında kesiyorum. Şu şekilde V şeklinde kestim. Şöyle ortadan ikiye kesiyorum yine. Elimle çok bastırmıyorum ki çok zedelenmesin. Kapları yoksa açılmaz. Şu şekilde. Yine diğerlerinin de aynı işlemi uyguluyorum.
200 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağı erittim. Tereyağının şöyle üzerine çıkan tortularını alabildiğim kadar aldım. Siz süzebilirsiniz de. Sonra piştiği zaman yanık görüntü veriyor. Soğudu. Soğukken üzerine döküyorum baklavanın. Tepsinin altını hiç yağlamamıştık zaten. Bu yağ yetiyor ona. Her yerine gelecek kadar döküyorum. Bu arada fırınımı da açtım. Alt üst ayar 170 derecede ısıtıyorum. Sıcak fırına koyacağım. Yaklaşık 1-1,5 saat sürecek. Yavaş yavaş pişmesini istiyorum ki her katı tek tek açılsın. Tek tek pişsin. Yüksek ısıya koyarsanız üzeri kızarır, içi hamur kalır. Buna dikkat edin. Siz 100 gram bitkisel margarin, 100 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ da kullanabilirsiniz. 200 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Dilerseniz hepsini bitkisel margarin ve sıvı yağdan da yapabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz, evinizde nasıl varsa. Baklavam hazır. Pişmeye gönderiyorum. Baklavamı fırından çıkardım. Bir 10 dakika ilk sıcaklığının geçmesini bekledim ki şerbetini vermek için. Hamurlaştırmak istemiyorum. Tüm şerbetli tatlılarda eğer şerbeti soğuk, tatlıyı sıcak kullanacaksam mutlaka böyle yaparım. Bir 10 dakika ilk sıcaklığının geçmesini beklerim. Baklavam çok güzel kızardı. Katları şu şekilde görebilirsiniz. Her kat ayrı ayrı sayılıyor. Kızartma işlemini çok güzel yapmanız gerekiyor. Beyaz bırakmayın. Bir saat 20 dakikada ağır ağır pişti. Bu da ayrı bir lezzet katıyor baklavaya. Alındıktan sonra şerbetimi dolaba kaldırmıştım. Şerbetim soğuk. Tatlımın da ilk 10 dakika bekletip ilk sıcaklığını çıkarıp şerbetini veriyorum. Keserken kenarlarına çok dikkat etmiştik. Çok bastırmadan, çok ezmeden şu kısımlarını döndürüp döndürüp kesmiştik. Verdiğim püf noktalarına dikkat ederseniz çok güzel baklava yapabilirsiniz. Baklavanızı borcamda yapmak isterseniz mutlaka altını kontrol edin. Maalesef borcamda altının pişmeme gibi bir sorun oluyor. Fırının zemininde mutlaka kontrollü şekilde bir 5-10 dakika altının kızarmasını sağlayın. Dediğim gibi toparlayacak olursam şerbetini güzel kaynatıp sulu bırakmazsanız, baklavanızın da hamurunu yumuşak yaparsanız, kızartma işlemine dikkat ederseniz, keserken hamuru çok zedelemezseniz çok güzel baklava yapabilirsiniz. Görüntüsü şu an çok güzel. Tereyağı kokusu da çok güzel geliyor. Son bir şey daha. Şurada tereyağı tortularını görüyorsunuz, ufak ufak kalmış. Ne kadar alsam da. Eğer hiç köpüklerini almazsanız bunlar çok daha fazla görünüp kötü bir görüntü verecek size. Bunun için tereyağının mutlaka tortusunu alın. 1-2 saat sonra servise hazır baklavam. Şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Videolarımı beğeniyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.